Sümerler, M.Ö. 4000'li yıllarda ayak bastıkları Mezopotamya'da kalabalık kitleler halinde tüm Mezopotamya'yı kaplayacak şekilde yayılmış olarak yaşıyorlardı. Bu tarihlerde Sümerler gibi kalabalık bir topluma meydan okuyacak ya da tehdit edecek bir başka rakipleri daha bulunmuyordu. Bu durum Sümerlerin sosyal, kültürel, dini ve bilimsel açıdan nicelik kazanmasını mümkün kıldı. Peki Sümerlerin yazıyı nasıl bulduklarını merak ettiniz mi? Gelin görelim. Merhaba, ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. Verimli topraklarda müreffeh bir yaşam süren Sümerler, zaten oldukça güçlü olan kültürlerini sanatsal eserlere yansıtarak heykeller, kaya resimleri ve büyük meşakkatlerle inşa edilmiş yapılar meydana getirerek daha da güçlendiler. Mezopotamya'ya ayak basmadan önce ölümden sonra bir yaşama inanmakta olan Sümerler, yaşamalarının bir amacı olduğunu ve bu amaç doğrultusunda ilahi olarak mükafatlandırılacağı inancına sahiplerdi. Sosyal açıdan edindikleri zenginliklerin tesiriyle dini inançlarında motiflendirmeye başlayan Sümerler, devlet teşkilatlanması da Boybud'un sisteminden evrilerek site devleti statüsüne bürününce liderlerini önce kral yaptılar, sonrasında ise ona ilahi güçler atfederek kutsallaştırdılar. M.Ö. 3600'lü yıllara gelindiğinde Sümerler, müreffeh bir yaşam sürmekte, şehir devletlerinin lideri olan ve kutsal kabul edilen krallarına biat ederek yaşamaktaydılar. Kutsal bir kimlik edinen krallar, geliştirdikleri inanç bağlamında toplumlarının liderleri olarak kutsal ruhlarla irtibata geçiyorlardı. Onların öfkelerini dindirmek için yüksek mabetler yaparak göğe yakın konumlarda onlara kurbanlar adıyorlardı. Bu inancı desteklemesi için de rahipler görevlendiriliyor, tartışılmaz lider olan kutsal kralın kutsiyetini ve toplumun kendisine bağlılığını bu rahipler sağlıyordu. Sümerler'de yazının gelişimi de bir tür devlet görevlisi olarak vazifelendirilen rahipler tarafından gerçekleştirildi. Sümer rahipleri, vazifeleri gereği tarihi meseleleri, kutsal saydıkları ilah krallarının sözlerini, dini inanışlarının mitlerini kendilerinden sonra gelecek rahiplere daha kolay öğretebilmek amacıyla yazı metodu ile sesli anonslardan oluşan alfabetik simgeleri kullanarak kil tabletler üzerine işleyerek ilk yazılı belgeleri meydana getirdiler. Sümerli rahiplerin günümüz yazı sisteminin temelini oluşturan alfabe sistemini bulmaları aslında çok zor olmamıştı. Zira Sümer toplumunun kökenini oluşturan Kadim Asyalı kavim, M.Ö. 10.000'li yıllardan bu yana çizdikleri resimlere anlamlar veriyor, anlam taşıyan bu resimlere bir olayı, bir duyguyu ya da bir vakayı kendilerinden sonraki nesillerin algılayabilmesi için kayaların üzerine işliyorlardı. Önce kolay anlaşılabilmesi için anlatılmak istenen hususu büyük ve belirgin bir şekilde tasvir eden bu toplum, zamanla aynı ifadenin benzer ancak farklı figürlerle anlatılmasına karşın şekilleri ve çizimleri standart hale getirmişlerdi. Örneğin dua eden insan figürü ellerini havaya doğru açmış bir çöp adam silüeti olarak kullanılmaya başlandı. Bir insanın yaratıcıya seslenişi, zamanla tek bir figür ile kolayca ifade edilebilir olmuştu. Bu yöntemle belli bir anlamı ifade eden şekiller tek düze ve birbirine benzer hale getirildi. Zamanla figürler sadeleşerek ifade edilmek istenen duygu, düşünce ya da olayın daha kolay yazılabilir hale gelmesiyle tamgalara dönüştü. Zira bu yazılar taş, kaya, mermer ve benzeri işlenmesi oldukça zor olan cisimler üzerinde kullanılıyor, bunun yanında şekillerle ifade etme ihtiyacı da artıyordu. Üstelik bu yöntem giderek daha fazla rağbet görüyor ve daha uzun, daha detaylı anlamların ifade edilmesi söz konusu oluyordu. Sümerlerin ataları olan bu Asyalı kavim, çizdikleri resimlere yükledikleri anlamları figürler haline getirerek tamga, damga sistemini ortaya çıkarttılar. Kaya ve mağara resimleri M.Ö. 10.000'li yıllardan bu yana Asya'nın geniş bozkırlarında milyonlarca taşa yazılı durumdadır. Yalnızca günümüze ulaşan yüz binlerce taş yazıt bulunur. Tüm bu resimler devamında gelen tamgalarla uyuşmakta, tamgalar ise Sümer alfabesiyle büyük benzerlikler arz etmektedir. Sümerlerin M.Ö. 3200 yılında Sümer rahiplerince yazıyı bulmaları, anlaşılacağı üzere süregelen bir alışkanlığın sistematik hale getirilmesidir. Resim ve tamgalarla ifade edilen düşünceler, olaylar ve vakalar, Sümer rahiplerin planlı çalışmalarıyla alfabeye dönüşmüştür. Sümer rahiplerinin bu çalışması aslında tarihin başlangıç noktası kabul edilir. Çünkü yazı medeniyetin ta kendisidir. Toplumlar meydana getirdikleri değerleri yazılı hale getirerek sonraki nesillerin öğrenip devam ettirebilmelerini sağlarlar. Bir neslin edindiği kültürel donanımlar, savaş, tabii felaketler, göç hareketleri ve kısıtlı imkanlar hasebiyle çoğu zaman sonraki nesle aktarılamamaktadır. Bir kısmı aktarılabilmiş olsa dahi onlarca yıllık kültürel birikimlerin büyük bir kısmı yok olmaktadır. Yazı, olayların ve toplumsal değerlerin sonraki hatta çok daha sonraki nesillere aktarılabilmesini sağlayarak nesilden nesile miras
miras kalan kültürel değerlerin toplumsal bir havuzda muhafaza edilmesine olanak tanımıştır. Sümerlerin M.Ö. 3200'de ilk kez kullandıkları yazı sistemi, Sümer devletinin zayıflayıp yıkılmasıyla önce Mezopotamya, sonrasında ise tüm dünyaya yayılarak dünya medeniyetinin gelişimine fevkalade bir malzeme sunmuştur. Sümerler, dini inançları bakımından oldukça mistik ve fantastik inançlara sahiplerdi. Sümerlerde din, çok tanrılı bir inanç biçimi şeklinde tezahür etmiştir. Sümerlere göre her neslinin bir tanrısı vardı. Bu tanrılar, insan görünümünde ancak insanüstü güçlere sahip ölümsüz varlıklardı. Tüm insanlar bu tanrılara hizmet etmeleri için yaratılmıştı. Bu tanrılar insanlara ne istediklerini söylemezler ancak insanlar onlara ne istediklerini sorabilir ve cevap alabilirlerdi. İnsanların tanrılarla iletişimi ve irtibatı zikkurat adı verilen tapınaklar aracılığıyla sağlıyorlardı. Zikkuratlar, tanrı ile iletişim kurabilen insanlar olan rahiplerce idare edilirdi. Rahipler tanrılara istediklerini sorar, onlara kurbanlar adar ve kendilerini azap etmemesi için yalvarırlardı. Rahipler, Sümer kralları tarafından görevlendirilmekteydi. Zira Sümer kralları da en yüksek derecedeki rahiplerden oluşurdu ve yarı tanrı durumundaydılar. İlahi misyonları ise insanları yönetmektir. Bu inanış biçimine göre tanrılara hizmet eden insanlar, kutsal krallarının emirlerini yerine getirerek tanrılar adına çalışıyor, kutsal kralın yaptırdığı ve vazifelendirdiği rahipleri tayin ettiği zikkuratlar vasıtasıyla tanrılara ibadet ediyor, onlara kurbanlar adıyor ve onlarla iletişim kuruyordu. Zikkuratlar, o günün şartlarında mümkün olabildiğince yüksek inşa ediliyorlardı. Zira tanrıların en güçlüsü, Ulu Tanrı olan gök tanrısına yakın olmak için olabildiğince yükseğe çıkmak gerekiyordu. Zikkuratlar en az 3 katlı bir yapıya sahipti ve sadece tapınak olarak kullanılmıyordu. En alt katı erzak ve ihtiyaç deposu, orta katları okul ve tapınak, en üst katı ise rasathane olarak kullanılmaktaydı. Sümerlerde inanılan tanrıların isimleri, günümüze kadar gerçekleştirilmiş olan araştırmalarla tespit edilebildiği kadarıyla şu şekildedir. Anu, ilk tanrı, baş tanrı ve gök tanrısı. Ki, ilk tanrının dişisi ve yer tanrısı. Enlil, hava tanrısı ve sonraki diğer tüm tanrıların babası. Enki, bilgelik tanrısı. Ninmah, ulu hanım ve ana tanrıça. Nanna, ay tanrısı. Utu, güneş tanrısı ve Nanna'nın oğlu. Ecem, tanrıların kraliçesi. İnanna, aşk ve bereket tanrısı. Aşnan, tahıl tanrısı. Lahar, sığır tanrısı. Belirtilen ünvanlar Sümerce tabletlerde belirtilen orijinal isimlerdir. Bu isimler Asur ve Babil dönemlerinde farklı isimlerle anılmışlardır. Sümerlerin çok tanrılı dini inanışlarının kökenindeki tanrıların dünyaya gelişi, evrenin yaratılışı ve insanın yaratılışı ile ilgili bilgileri incelediğimizde karşımıza oldukça ilginç bilgiler çıkmaktadır. Bu bilgilere göre ilk tanrılar olan Anu ve Ki birleşmiş, onların birleşmesi sonucu hava tanrısı Enlil doğmuştur. Enlil, yeri ve göğü ayırınca babası Anu göğü, annesi Ki ise yeri ele geçirir. Sonrasında Enlil ve annesi Ki'nin birleşmesiyle ana tanrıça olarak Ninmah doğar. Diğer tüm tanrılar ise Enlil ve Ninmah'tan türediler. Tanrıların türemesinden sonra insanların türemesi gerçekleşir. Anu ve Ki haricindeki diğer tüm tanrıların babası olan hava tanrısı Enlil, bilge tanrı Enki'nin tavsiyesi üzerinde tanrılara hizmet etmesi için tahıl tanrısı Aşnan ve sığır tanrısı Lahar'ı yaratır. Önceleri diğer tanrılara hizmet eden Aşnan ve Lahar, daha sonra anlaşamayıp birbirleriyle kavga etmeye başlayınca tanrılar yeryüzündeki işlerini kendileri yapmak zorunda kalırlar. Bu durumdan çok yorulan tanrılar konuyu bilge tanrı Enki'ye götürdüler. Enki, sorunu çözmek için ana tanrıça Ninmah'a tanrılara hizmet etmesi için insanları yaratması emrini verir. Ancak tanrının biçiminde yaratılan insanlar tanrıların sahip olduğu ölümsüzlüğe sahip olamayacaklardır. Bilge tanrı Enki'nin insanları yaratması emri diğer tanrıları çok sevindirir ve bir şölen düzenlenerek eğlenir ve sarhoş olurlar. Tanrıların sarhoş olması sebebiyle Ninmah'ın yarattığı insanlar kusurlu olarak dünyaya gelirler. Bunun üzerine bilge tanrı Enki de insan yaratarak yeryüzüne gönderir ancak Enki'nin yarattıkları da kusurlu olur. Bu olanların üzerinde tanrıların arasında tartışmalar meydana geldi. Bu tartışmaların sonucunda ana tanrıça Ninmah gök tanrısı Enlil'i lanetler. Böylelikle tanrılar birbirleriyle husumet içine girerler ve bu kargaşada yaratılan insanlar kusurlu ve eksik olarak dünyaya gelirler. Bu bağlamda insanlar yaratılış görevleri gereği Tanrı'ya ve dünyaya hizmet etmekle görevliydiler. Bu görevleri doğrultusunda çalışır,
tabiata hizmet eder ve tanrılara adaklar adarlardı. Tanrıların vazifelerini yerine getirmeleri için kendilerini kızmasından ve azap etmesinden korkarlardı. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.